Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. dersteyiz. 5 ve 6 doğal olaylarla ilgili coğrafya astroloji işliyoruz. Bugünü sırf depremlere ayırdım ve depremler çok önemli. Ve biz Türkiye coğrafyası olarak e, depremin her alanda, her metrekare diyeyim Türkiye'de e, her bölgede yaşanacak bir konu olduğunu görüyoruz. Bakın burada özellikle şunu göstermek istedim. Birinci derece fay hattı görüyorsunuz arkadaşlar. Konuşmalarda da artık zorlanıyoruz. Tam Merkür Retro'ya. Bir de ben tabii yükselen terazi olunca gümbür bana durumlar oldu yani. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle birinci derece, bakın şöyle birinci derece deprem hattı. Tamamen tehlikeli. Zaten Ege bölgesi belli. Adalardan belli ne kadar işte kara parçası, yeryüzü şekilleri değişerek bölüm bölüm parçalanmış. Bakın Karadeniz'in tam kıyısı değil ama bir altı çok ciddi bir şekilde etki altında ve doğuyu görüyorsunuz. Doğuda da depremler bitmiyor, Van civarı. Ve bakın aşağıya Hatay'a kadar iniyor fay hattı. Arkasından ikinci derece fay hattı da az değil. Bakın komple burası fay hattı ikinci derece. İkinci derece Van. İkinci derece bakın içerilere girdik şimdi. İkinci derece İstanbul'un üst kısmı bakın şuralar Tekirdağ ikinci derece. Arkasından üçüncü derece, dördüncü derece, beşinci derece fay hattı. Yani şimdi şöyle baktığınız zaman zaten Türkiye ciddi bir fay hattında. Bakın şu ortada da birinci derecede fay hattı var. Tam orası neresiymiş? Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir yani şu bölge. Yani demek ki Türkiye çok ciddi e, deprem ülkesi ve kesinlikle küçük çocuktan işte ne bileyim yaşlı insana kadar herkesin depreme karşı bilgili, duyarlı, farkındalıklı olması lazım. Zaten şehirleşmemiz de buna göre olması lazım ki maalesef bu yaşanmıyor. En son İstanbul depremini çalışalım. Ondan önce diğer büyük depremleri göstermek istiyorum size. Bakın Büyük İstanbul depremi var 7,2 şiddetinde ama iki farklı tarih verilmiş. Bakın birisi 10 Eylül 1509, diğeri arkadaşlar 22 Ağustos 1509. Şimdi Büyük İstanbul depremi Büyük İstanbul depremi Osmanlı döneminde ilk büyük depremi Marmara Denizi'nde adalara yakın olmuş. Ve depremin büyüklüğü meydana getirdiği hasar sebebiyle halk arasında da küçük kıyamet olarak adlandırılmış. İstanbul ve civarı şehirlerin 40 gün boyunca sallandığı bilgiler arasında halk kapalı mekanları terk edip günlerce bağ, bahçe ve sokaklarda açık yerlerde oturmuş. Deprem O zamanki depremde İstanbul'da 160 bin nüfus varmış, 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul, Osmanlı Hanedanı'nın da içinde bulunduğu 130 bin kişi ölmüş arkadaşlar. 130 bin kişi ölmüş, 1070 ev yıkılmış. Yani 160 bin nüfusa 130 bin kişi ölmüş. Çok enteresan. Yani ve şu an ne olacak bilmiyoruz. Şu an çok daha felaket senaryolar. O zamana göre, o yapılaşmaya göre ki o zamanlar ağaç evler daha fazlaydı. 130 bin kişi ölüyor görüyorsunuz. Şimdi İstanbul depreminde Büyük İstanbul Küçük Kıyamet dedikleri depremini haritasını açalım. 7,2'ymiş. Haritaya baktığımızda arkadaşlar, bir saniye ben burada kendi ayarımı yapayım. Bakın burada dikkat çeken ne var? Depremde bizi daha çok ilgilendiren malefiklerin hareketleri değil mi? Malefiklerin açıları. Tam o an
1509 iki tarih vardı. 22 Ağustos'ta bakın arkadaşlar Uranüs 8. evden deprem anı haritası. Merkür'e karşıt açı yapıyor. Gördünüz mü? Terazi Koç aksında Uranüs 2.8'de Merkür ve Uranüs karşıt açısı var. Mars Neptün karşıt açısı var. Bu da insanların işte şok olduğu, işte hayal kırıklıkları, şoklar, şaşırmalar vesaire. Aynı zamanda tabii aniden yaşanan ölümler ve e, 4. ev halkı da anlatır. Bakın burada Plüto, Jüpiter kavuşumu ve Ay düğümünü de koyalım. Katta kavuşumu. Zaten Plüto ölümdü. Jüpiter yanında olayları büyütüyordu. Ve bakın tam karşısında yanında kat karşısında gat. Yani tamamen ölümler büyümüş. Hatta bakın burada Güneş de tek karenin içerisinde hanedandan da birileri ölmüş bu depremde. Güneş hanedanı da anlatır, yöneticiyi de anlatır. İşte hanedandan da birileri ölüyor bu depremde. Yani buradaki haritaya şu şekil bakmamız bile anın haritasında ne kadar zorlayıcı açılar olduğunu bize gösteriyor. Peki bu haritaya şu şekil bakarsam ne göreceğim? Benim için İstanbul önemli. Çünkü bu deprem İstanbul'da oluyor. Bakın İstanbul'dan neler geçmiş. Tam o an ay düğümleri ve Satürn paranı zaten burada. O tarihte burada o günün transiti bu. O günün etkisi. Ve Plüto buradan geçiyor arkadaşlar. Zaten Plüto paranı İstanbul'un üzerinden geçiyor. Yani bir günden verecek. Satürn, MC, üçgen, işte lider yöneticiler zorlanacak, işte ne bileyim sorumluluk alacaklar, mücadele edecekler vesaire durumu var. Orta nokta şeklinde bakarsam eğer, bakın şuradan Venüs Lilith geçiyor. Bu Venüs'ün zaten İstanbul'dan uzak olmasını düşünemem yani Venüs Lilith'in. Burada sıkıntılı hatlardan bahsediyor. Bakın Satürn, Mars. Aynı şekilde bunların etkisi hep oraya vardır kilometre olarak. Çünkü ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki ölçümümüz neydi? Kişilerde 100, burada 300 kilometre değil mi? Ben şimdi İstanbul'un şuraya koydum pergelemi. Bakın şuraya kadar geldim. Ne oldu? 143 kilometre. Bakın 300 dedim ben size. Yani şuraya. Yani depreme etki eden olay şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor. Bu tarafa. Bir de aynı şekilde bu tarafa. Gördünüz mü? Burada dönen her şey bize deprem gündemi veriyor zaten. Şunu kırmızı yapayım daha güzel görünsün. Buradaki her şey bize deprem gündemi veriyor. Yani bu çizgiler çok önemli. Şuraya bakıyorum. Neptün, Uranüs orta noktası geçiyor. Etkiliyor bakın. Merkür, Mars, Juno, Lilith. Yani burada sıkıntılı orta noktalar var zaten. Diğer haritaya bakalım. Bir de bir diğer harita vardı. Onda da ısrar etmişler. Yani bu tarih, iki şekil tarih varmış. Diğer haritaya baktığımda da hemen hemen aynı. Bakın bu sefer 22 Ağustos. Bakıyorum yine hemen hemen aynı arkadaşlar. Mars Neptün karşıt açısı ve 4. evde yine Plüto birikmiş. Bakın Uranüs yine 8. evde. Bu şekil bir de bakalım. Aynen yani çok da bir değişiklik olmamış. Aslında tutulmalar
arkadaşlar kesinlikle depremle ilgili çok bilgi veriyor. Yeni ay dolunay da veriyor ama hani onlardan daha güçlü enerji tutulmalar var ya, asıl gündemi veren tutulmalar. Şimdi bu depremden önceki son tutulma 3 Haziran 1509'da olmuş. Bakın, tutulma anı haritası bu. Bizi işte tutulma anı haritası ilgilendirir. Bakın, Uranüs'ün zaten Lilith'la karesi var. Ve gökyüzünde de bir kare, aslında neredeyse grand kare oluşmuş gibi duruyor. Sekizinci eve akrep gelmiş ve Mars, bakın Mars Gat kavuşumu, karşısında Jüpiter Kat ve Plüto kavuşumu. Zaten bu büyük depremlerde, bakın büyük depremlerde kesinlikle Jüpiter etkisi var. Jüpiter çünkü olayı büyütecek arkadaşlar. Büyük küçük kıyamet demişler. Yani o kadar kıyamet kopmuş. Hakikaten çok ölüm. O zamana göre bence çok ölüm yani. İşte o Jüpiter'in etkisi olacak. Olay büyüyecek. Plüto zaten işin içinde olmazsa olmaz bir ölüm enerjisi. Uranüs zaten şok, aniden, değil mi? Plüto aynı zamanda yeraltı. Mars insanların orada işte mücadelesi vesaire. Gat kadersel. Kaderde İstanbul'da bu varmış. Onlar yaşanacakmış. Yani bu şekil baktığınız zaman haritada zaten emin olun, o depremlerden önce, şimdi hep göreceğiz, göstermek istiyorum sizlere. Daha bir farkındalıklı olabilirsiniz. Hep böyle bu şekil arkadaşlar. Bir saniye. Şunu yapayım. Hep böyle şeyden etkilenmişler yani. Tutulmaların hemen sonrasında tetikliyor. Tutulma çünkü gündemi getiriyor. Sonrasında o tetiklenme oluyor. Bakın şimdi içerideki deprem anı haritası 7.2 1509. Dışarıdaki de 3 Haziran'daki e, tutulma. Ay tutulması, partil ay tutulması. Ve bakın kaç ay sonra. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yaklaşık 3 ay sonra. Şimdi 3 ay sonra baktığımda 8'e ne gelmiş arkadaşlar? Bakın 8'e gündemi vermişler zaten. Jüpiter Plüto kavuşumunu görüyor musunuz? Ve kat. Yani o gündemi zaten vermiş. Şu şekilde bakalım. O zaman gerçi Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştı ama hani ben nasıl etkilendiğini görmek için şu anda bakmak istiyorum. Çünkü o zaman Osmanlı Devleti'ne göre bakmam lazım. Ama yine de o şekil bakmak istiyorum şimdi. Yani o tutulma Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl etkiledi? 1509'daki tutulma, hani Türkiye Cumhuriyeti olsaydı. Neptün 8'de 6 derece. Güneşle kare arkadaşlar. Bakın, Akrep'teki Güneşle Neptün'deki Kova'daki Neptün kare. Hatta bu depremde suyla ilgili şeyler de olmuş olabilir yani. Uranüs burada kaç derece göremedim. 5 dereceymiş. Bakın Uranüs arkadaşlar e, Mars'la karşıt açıda. Mars'la karşıt açıda ve Mars 4. evde. Tabii sonuçta bu Türkiye'nin haritası, Osmanlı'nın haritası değil. Ama o da bir gündem vermiş. Şimdi gelelim, yine bir Büyük İstanbul depremimiz var. Büyük İstanbul depreminin bunun hikayesi nasıldı, hemen bakalım.
Bakın Osmanlı tarihinin ağır hasar bırakan depremlerinden biri de 22 Mayıs 1766'da meydana gelmiş. 2 dakika boyunca, 2 dakika arkadaşlar, devam etmiş. Ahşap ve kargı pek çok yapı yıkılmış. Çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Depremi takip eden artçı depremler 3 aya kadar devam etmiş. Hala konuşamıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı Fatih Camii yıkılmış. Yaşanılan bu deprem İstanbul'un geçirdiği en ağır depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiş. Kapalı Çarşı, surlar, Baruthane, Saraçhane, Tophane, Yeniçeri kışlaları ve birçok caminin yıkılmasının yanında Topkapı Sarayı'ndaki zayiat da bu depremin bıraktığı hasarlardan olmuş. Bakın 1766'daki o büyük deprem Mayıs ayında. Şimdi 1766'nın hemen haritasına bakıyorum. Zaten ben şöyle haritaya baktığım zaman bile o zorluğu görebiliyorum. Bakın 8. evde oturmuş Plüto. Karşısında Lilith, Juno, Jüpiter, Satürn karesi. Yok, kare değil onlar. Jüpiter, Merkür karesi var. Merkür S pozisyonda. Venüs Lilith karesi var. Ve Mars. Mars-Jüpiter karşıt açısı var. Jüpiter açıları da o kadar çok çalışmış ki deprem haritalarında, yani müthiş. Bakın Satürn Şiron'da karesi var. MC'de. Ve yükselende, ascendant'ta. Ne oluyor bu? Yani baya ciddi anlamda kişilerle ölüm, 8. evi yönetiyor Satürn. Ölüm konuları yaşanıyor, acılar yaşanıyor, yaralanmalar falan filan, kazalar, bir şeyler yaşanıyor. Çok ciddi gündemler yaşanıyor yani. Aynı zamanda Satürn MC de yönetiyormuş. Bu haritaya coğrafi olarak baktığımızda Büyük İstanbul depreminde İstanbul'un üzerinden neler geçmiş? Bakın Satürn geçmiş, Merkür kare ve Mars. Bakın Mars. Ve tabii ki burayı hemen ölçelim. Görüyorum. Bakın 170 görüyor musunuz? Burada Mars bile, buradayken geçen Mars 300'e dedim size, 300 kilometre böyle. 300 kilometre diğer tarafa, yani 300 şöyle, 300 böyle alacaksınız. Oradan geçen her şey bu noktayı, şurayı etkiliyor, İstanbul arkadaşlar. Başka türlü düşünemezsiniz ve buradan bakın Mars kesinlikle etkiliyor. Bakıyorum Merkür IC kare pek çok aileyle ilgili sorunlar etkiliyor. Sonra buraya bakalım 300'e kadar neresi oluyor? Geldim. Şuraya kadar oluyormuş. Evet. Ve buradan hangi paranlar geçmiş? Bakın Uranüs Mars paranı geçmiş arkadaşlar. Aniden insanlar bir şeylerle karşılaşacak. Bazı olaylarla. Bakın Uranüs Mars paranı, Chiron Neptün paranı buralarda çalışmış. Ve Lilith Merkür paranı, ortalıkta dönen yanlış bilgiler de olabilir. Ve zaten burada yaşanan kesinlikle Ege bölgesinde hissedilmiştir. Bakın burada da Lilith Uranüs hattı geçiyor. Yani Ege bölgesi de bir şey hissetmiştir. Hissetmemesinin imkanı yok. Orta nokta şeklinde baktığımda bakın Lilith, Venüs, Satürn, Gat, Mars hepsi buradan geçiyor. Jüpiter, zaten Jüpiter olmasa şaşarım. Olayı büyütecek. Ay, Plüto. Ay, Plüto, ölüm. Jüpiter, Mars. Bakın o da etkiliyor. Ciddi anlamda burada
haritalarda, coğrafi astroloji haritalarında bunu görebilirsiniz. Bir de şu şekil bakalım şimdi. O zamanki tutulma arkadaşlar, bakın o zaman yine bir ay tutulması oluyor. Şimdi bu deprem ne zaman oluyor? Bu deprem 22 Mayıs'ta oluyor, 1766. Ondan önceki tutulma 24 Şubat 1766'da oluyor. Onun haritasına baktığımda, tutulma haritasına baktığımda Satürn zor durumda, yani Satürn bir T kare durumunda var. Bakın ve 8. ev. Güneş, Şiron, Neptün, Ay, aynı zamanda ay düğümleri de T kare var burada arkadaşlar. Zaten şimdi yavaş yavaş günümüze de geleceğiz de, ama hani ay düğümlerinin özellikle 2-8 aksında çalışması depremleri de anlatıyor. O yüzden 2022 itibarıyla 1,5-2 yıl çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. 2-8 aksı kesinlikle, yani boğa akrep aksı kesinlikle, zaten akrep ölümü anlatıyor. Boğa toprakları da anlatıyor. Oradan boğada Uranüs var. Yanına ay düğümleri de gelecek. Zaten Satürn'den kare alıyorlardı. Değil mi? Ne kadar çok fazla toprakla toprağın hareketleriyle ilgili gündem veriyor. E, Depremle ilgili gündem veriyor. O yüzden çok çok dikkatli olunması lazım. İşte bazı uzmanlar yok diyor, rahat olun diyor falan. Tabii ki böyle güzel haberler güzel, ama hani keşke ufak ufak yapsa gitse. Ama maalesef İstanbul'da özellikle çok kere, yani 100 yılda bir büyük bir deprem oluyormuş zaten. Ben son yaptığım araştırmada son 100 yıl yaşanmamış, işte o yüzden İstanbul'da büyük deprem bekliyorlar arkadaşlar. Son 100 yılda İstanbul'da yaşanmadığı için böyle bir deprem gündemi var. Bu şeyi de bakmak istiyorum. O zamanki tutulma İstanbul'u nasıl etkilemiş? Yani deprem anı haritası değil, tutulma anı haritasına bakacağım. Tutulma anı haritasından ne geçiyor? Bakın ay düğümleri ve Şiron geçiyor. Burada çok İstanbul üzerinden çok yaraların olacağını görüyoruz ve Jüpiter ve yaralar büyüyecek. Burada çok ciddi yaralar olacak. Lilith, Jüpiter orta noktası. Mars, Neptün, Ay, Mars. Sonra arkadaşlar tekrar büyük depremlere devam ediyoruz. Bu sefer 1894'e geldik. Evet. 1894 10 Temmuz öğlen vakti olmuş, bakın. Öyle alınmış. Osmanlı döneminde meydana gelen son büyük deprem. 10 Temmuz 1894 tarihinde gerçekleşti. Geniş bir alanda hissedilen ve yine büyük zararlara yol açan deprem Büyük Hareketi Arz adıyla tarihe geçti. Hareketi Arz. Eminönü ve Fatih viraneye dönmüş. Zaten hep depremlerde, İstanbul depremlerinde Fatih Camisi hep darbe almış. Genelde hep minaresi yıkılırmış. O zaman da hep o bölgeye vuruyor. Zaten bizim bu son yaşadığımızda da öyle oldu. Bu Adapazarı'ndaki deneyimde de öyle oldu. Yani İstanbul'un Anadolu yakasının deniz kenarından, bu sahilden gidiyor, Maltepe adalar kısmından karşıya doğru gidiyor ve Fatih bölgesinin oradan geçiyor. Öyle bir hat arkadaşlar. En çok zarar Kapalı Çarşı'da meydana gelmiş. Tüm yapı yıkılmış. Bu depremde en fazla etkilenen yerlerden biri Yalova ve Adapazarı. Bakın hep aynı yerler. Oralar artık böyle işleniyor yani sistemden. Çünkü orada o hat var. Hep tetiklendiği, hareket ettiği belli zamanları var. Şimdi A'nın haritasına baktım, şaşırdım mı? Pluto 8'de. Algol de oradaymış. Pluto Venüs ve Neptün'le kavuşuyor.
Lilith ay düğümlerinin tam partili kare arkadaşlar, bakın. Lilith ay düğümlerine tam partili kare olmuş. Şöyle. Ve Kat Mars kavuşumu var. Satürn de zaten A'nın haritasında tepede. Ve Ay, Güneş kare yapmış birbirlerine. Aynı zamanda Uranüs karesi de var, bakın. Uranüs Güneş karesi de var. Satürn Güneş karesi de var. Ne kadar zorluk olacağını da gösteriyor. Peki bu Büyük İstanbul depreminden önce ne olmuş arkadaşlar? Güneş tutulması olmuş. 10 Temmuz'dan önceki güneş tutulması 4 Nisan'da olmuş. 4 Nisan haritasına baktığım zaman da burada da bakın Satürn Gat kavuşumu var. Bu güneş tutulması Kat'la kavuşum. Tamamen kadersel bir konunun tetikleneceğini görüyoruz, değil mi? Koç terazi aksında ay düğümleri zaten. Ve Plüto bu sefer 8. evin karşısında, yanında Jüpiter'i var. Yanında Neptün var. Ve Neptün Şiron karesi var. Önce İstanbul depremine bakalım. Bakın burada Satürn yükselen kavuşumu gördük haritada ve MC ay düğümleri geçiyor. Tamamen çok kadersel bir şey olacak bu hatta. Ve bakın Uranüs Güneş kavuşumu, Jüpiter Plüto kavuşumu, Jüpiter Mars kavuşumu. Kesinlikle burada İstanbul'da deprem olurken buralarda da bir şeyler olmuştur. Kesinlikle buralarda da ciddi can kaybı vesaire olmuştur. Kayıtları geçmemiş herhalde. Bakın burada MC ay kare var. Yine sıkıntı vermiş. Uranüs, Mars, bakın tam buradan geçiyor. Uranüs, Mars arkadaşlar. Lilith, Merkür. Juno, Mars. Yani burada bilemiyorum, aniden ateş de olmuş olabilir. Bu depremden kaynaklı ateşle ilgili gündemler de olmuş. Bakın Uranüs, Kat, Aysi orta noktası. Bakın bu da ani gündem. Evlerle ilgili, ailelerle ilgili. Bir de bakalım tutulma nasıl görünüyordu? Tutulmada da yine Satürn Lilith burada. Yükselen Lilith burada. O baya bir Lilith'ten bir durum varmış burada yani, enerjiler. Satürn Mars, bakar mısınız arkadaşlar? Burada zaten paran. Ve Uranüs IC bu sefer buradan geçiyor ama tabii 300 kilometre buraya kadar geliyor yani. Onların hepsi etkili. Aynı şekilde bu tarafı da öyle arkadaşlar. Şöyle biraz kaydırayım. Mesela şuradan geçenler de 300 kilometreye kadar etkili yani. Bakalım. Evet, şuraya kadar. Yani şuraya kadar etkili. Ve şuraya kadar. Bu alandan geçen her şey depremi tetikliyor. Bir de depremde şöyle bir şey var. Şimdi genelde yorumlarda biz şimdi ileriki tutulmalara da bakacağız, önümüzdeki, özellikle önümüzdeki ay çok önemli. Ve 2022'ye de bakmak istiyorum ben sizlerle. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Coğrafi astrolojide ya da diğer tekniklerde kullandığınızda işte görüyorsunuz, bakıyorum ben anın haritasına, zor. Tutulmaya bakıyorum, zor. Elbette ki ben depremle ilgili ya da afetle ilgili
ya da yeryüzüyle ilgili bir gündemi düşünebiliyorum, söyleyebiliyorum, yorum yapabiliyorum. Ama bölge veremiyoruz. Nasıl bölge veriyoruz? Şu şekil bölge veriyoruz. Mesela burada ay düğümleri MC karesi var diyelim ki zaten önemli. Ne diyoruz? İşte İstanbul batı tarafı, Trakya'ya yakın tarafı ve Ege bölgesi. İşte bu tutulmada deprem gibi konular yaşayabilirler. Doğal işte toprak hareketi yaşanabilir. Dikkatli olmalılar diye yorum yapıyoruz. Neden bölge veremiyoruz, yer veremiyoruz? Çünkü öyle arkadaşlar. Yani coğrafi astrolojide ancak bu şekil görebiliyoruz. Daha farklı göremiyoruz. Yani İstanbul'un depremi olacak diyemiyoruz. Şu hat nereden aşağıya geçiyorsa oradaki bütün alanlarda o potansiyel var. Neden biz İstanbul'da yaşanan İzmir'de hissediyoruz, İzmir'dekini İstanbul'da? İşte o nedenle. Yani tüm hat boyunca o etki olduğu için bu tarz yorum yapılıyor. Şimdi geldik İstanbul'un dışında Türkiye'de bir de Büyük Erzincan depremi olmuş. 1939'da arkadaşlar ve şiddet 7,9. Bakın Allah yani kimseye yaşatmasın. Şu ana kadar en büyük deprem 7,9 Büyük Erzincan depremi. Anın haritası bu şekildeymiş. Bakın Gat-Satürn kavuşumu var. Bir tehlikeyi direkt anlatıyor. Lilith, Uranüs kare 4. evden. Venüs, Plüto karşıt açıda. Ay, Şiron kavuşumda. Ve burada bir dolunay olmuş büyük ihtimalle. Dolunaydan sonra oluyor bu olay. Venüs aynı zamanda ay düğümlerine de tek kare. Plüto da ay düğümlerine tek kare. Enteresan. Yani burada da zaten bir grand kare oluşmuş. Ve 8. ev yükselmiş. Yani akrep anın haritasında akrep yükseliyor arkadaşlar. Ve Mars Jüpiter kavuşumu. Yükselen yöneticisi Mars Jüpiter'le kavuşmuş. Karşısında da Neptün. Jüpiter'i her zaman benefik düşünmüyoruz. Tamam benefik ama bulunduğu yere göre gündemi çok daha feci hale getirebiliyor. Bunu unutmuyoruz. Evet, Erzincan'da deprem olduğunda durum ne oldu? Neler geçmiş bakın. 7. ev Plüto karesi. Güneş üçgen atmış 7'ye. Venüs karesi bu hatta. Aynı zamanda Mars Ay. Erzincan şuralarda bir yerde zaten. Şuralarda bir yerde. Ben 300 olduğu için şöyle düşünüyorum yani şu bölgeyi komple düşünüyorum. Şimdi buradan geçenler bakın Plüto kare 7. eve. Ee, Sonra Venüs ascendanta kare. Buradan Ay Mars paranı geçiyor. Ay düğümleri Güneş paranı geçiyor. Neptün Ay paranı geçiyor. Ee, Ve Plüto şans noktası paranı geçiyor. Yani burada çok ciddi bir gündem vermiş. Uranüs, MC, bakın e, orta noktası. Kayseri'den de geçene bakın. Pluto MC orta noktası. Büyük ihtimalle Kayseri falan da hissetmiştir. Ben bu civardakilerin hissettiklerini düşünüyorum. Satürn, Uranüs'ü görüyor musunuz arkadaşlar? 7. ev Satürn, Uranüs orta noktası.
Erzincan depreminden önce de arkadaşlar 28 Ekim 1939'da partil bir ay tutulması var ve ay tutulma haritası bu şekilde. Yani burada durumun ne kadar zor olduğunu da görebiliyoruz tabii ki. Bakın Plüto 8. evde ve Güneş'le Kat'la karede. Aynı zamanda tutulma anıyla kare bir Plüto var. Plütonik bir tutulma, ay tutulması tek karede. Yani orada zaten çok ciddi bir ölümü anlatıyor yani. Hakikaten büyük bir ölümü de anlatıyor yani. Ve aynı zamanda Mars'ta Venüs'e kare, Uranüs'e kare. Jüpiter, Neptün karşıt açıda. Türkiye tarihinin en ciddi deprem felaketi olarak tarihe geçen bu deprem Erzincan'da meydana gelmiştir. Yaklaşık 33 bin kişi depremde hayatını kaybetmiştir. 100 bin kişi de yaralanmıştır. 116 bin civarı da binanın yıkıldığı Erzincan depremi dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak yazılmış, sayılmış. Zaten 7-9 hakikaten çok yüksek bir rakam yani. Şu an bizdeki depremlerde en yüksek o. Erzincan depremi. Allah bir daha yaşatmasın kimseye. Erzincan depreminden sonra arkadaşlar bakın Büyük Varton depremi var. Büyük Vartomuş depremi var. Bu da 6,9 şiddetinde olmuş. 19 Ağustos 1966'da Türkiye tarihinin büyük hasarları ölçen depremlerinden bir tanesidir. Aynı yıl içinde Varto'da 2 deprem daha olmuş. Bakın aynı yıl 3 deprem yaşıyoruz. İlk deprem 7 Mart tarihinde gerçekleşiyor. Bu deprem 14 kişinin ölümü, 75 kişinin yaralanması sonuçlanıyor. Sonra 2002. depremi 19 Ağustos oluyor. 2400 ölü, 1500 yaralı oluyor arkadaşlar. Yani bu 1966'da 2 deprem yaşıyoruz. Bakın 39'daki büyük depremden sonra 66'da aynı yıl 2 deprem yaşanıyor. Yine aynı bölgeler. Artık Türkiye'nin haritasıyla da bakmak istiyorum şu şekil. Şimdi Türkiye'nin haritasını şöyle koyayım. Erzincan nerede? Büyük Erzincan depremini de şöyle koyayım. Bakalım. Şimdi şu şekil baktığımda Ay Plüto kavuşumunu görüyoruz. Türkiye'nin üzerine Ay gelmiş. Türkiye ve Şiron da oralarda retro zaten. Türkiye'nin zaten aile konularında yara alacağı bir durum. Ve Satürn retro Şiron'a doğru gidiyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar Türkiye ne yaşıyormuş gökyüzünde? Şiron karesi yaşıyormuş. Türkiye Şiron karesi yaşarken en büyük deprem olan Erzincan depremini yaşamış. 8. evde Neptün Lilith karşıt açısı var. Aynı zamanda Lilith nereye kare atmış? 19. Güneşe kare atmış. Yani bu Lilith de zaten depremle ilgili gündemleri belirsiz yapıyor arkadaşlar. Karışıklık yapıyor oradaki durumları. Uranüs, tabii ki Uranüs'e bakıyoruz. Uranüs de Neptün'e kare, bakın. Aynı zamanda da Venüs'le karşıt açıda. Plüto nerede? O yıl. Plüto 8'in karşısından geçiyor. Ama Plüto şu an açı yapmamış, transit Plüto. Bizim natal Plüto tetiklenmiş. Satürn'ümüz hangi tetiği almış? Satürn üstünden de Gat geçmiş bizim. Satürn'ümüzün üzerinden Gat geçmiş. Şimdi bizim zaten ay düğümleri bizim zaten 8. evimizi de Satürn yönetiyor ve bakın Satürn terazide. Yani bu ay düğümlerini biz yaşadıktan sonra ay düğümleri teraziye gelecek. Yani bizim bu depremle ilgili mevzularımız bence öyle kolay bitmeyecek ki. Yani orada da
Terazi aksında da bizi bir gündem bekliyor olacak. Ay düğümleri Koç teraziye geldiğinde arkadaşlar. Sadece aslında bilerek yaşamak en güzeli. Bakın burada Jüpiter diyorum, Mars, Neptün karşıt açısı da oluşmuş. Deprem anında böyle. Peki tutulmada Türkiye ne yapmış? Depremden önceki tutulma asıl Türkiye'de o tetiği göstermiş olması lazım.